Yeni bölüm analiz videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Özlem'in Barış ve Zeynep'i rahat bırakmasını istiyorsanız ve ayrıca dizimizin final olmasını istemiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olalım. Mehdi Zeynep'e yeniden aşık olacak mı? Zeynep küçük bebeğe ne yapacak? Nuh'u bekleyen büyük tehlike ne? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Dizimizin yeni bölümünde Barış en son Zeynep'e evlenme teklifi etmişti. Zeynep bu teklifi kabul ederek hepimizi şaşırttı. Çünkü Özlem önceki bölümde Zeynep ile konuşmuştu. Özlem Zeynep'e iyi günde ve kötü günde Barış'ın yanında olacağına söz verir misin Zeynep diye sormuştu ve Zeynep'ten bir yanıt beklemişti. Ama Zeynep ona herhangi bir yanıt verememişti. Çünkü Zeynep Barış'a bir zarar gelirse kendisinin sorumlu olacağını düşünüyor. Bundan dolayı bizler Zeynep'in Barış'ın evlenme teklifini kabul etmeyeceğini düşünüyorduk. Böylece Zeynep tüm izleyicilere oldukça şaşırttı. Barış ise Zeynep'in evlenme teklifini kabul etmesine çok sevindi. Ama Zeynep Barış'a karşı soğuk davranmaya başlayacak. Bunun üzerine Barış neden Zeynep'in kendisine böyle davrandığını araştırmaya başlayacak. Büyük ihtimal ile Barış, Özlem'in Zeynep ile konuştuğunu öğrenecek. Bunun sonucunda da Barış, Özlem'e hayatına karışmaması için uyarıda bulunacak. Ardından Barış, Zeynep'e ilişkilerine ara vermelerini teklif edecek. Zeynep de bunu kabul edecek. Bu süre içerisinde Zeynep Barış ile gelecekte mutlu olup olamayacağını düşünecek ve ona ne cevap vereceğine bir türlü karar veremeyecek. Ama onun en zor zamanlarında Emine hep yardımcı olacak. Nermin Hanım da tüm desteklerini Zeynep'ten esirgemeyecek. Böylece sonunda Zeynep bir karar alacak. Zeynep'in bu kararı şehir dışına yani İstanbul'dan uzak bir yere yerleşerek Barış ile evlenmek olacak. Barış ise Zeynep'in bu kararını duyunca çok mutlu olacak. Ardından Barış hemen düğün hazırlıklarına erkenden başlayacak. Mehdi ise Zeynep'i sevmeye devam edecek. Mehdi'nin aklında her an Zeynep olacak ve onu bir an olsun bile aklından çıkartamayacak. Bu yüzden Mehdi de yeniden bir Zeynep takıntısı oluşacak. Mehdi önümüzdeki bölümlerde Zeynep'i rahatsız etmeye başlayacak. Hatta Mehdi Benal'i eve kapattığı gibi Zeynep'i de tehdit etmeye çalışacak. Eğer Zeynep Mehdi'ye bir şans verirse bu onun sonu olacak. Çünkü Mehdi bir daha asla Zeynep'i bırakmayacak. Zeynep de sonsuza kadar Mehdi'den uzaklaşamayacak. Bu yüzden Barış ve Zeynep'in İstanbul'dan uzaklaşmaları için çok hızlı davranmaları gerekecek. Nuh'un da bu yolda çok dikkatli olması gerekmekte. Çünkü Cemile Nuh'u bir hizmetçi olarak görüyor. Hatta Cemile Nuh'un Mehdi için her şeyini feda etmesini bekliyor. Cemile Nuh'a karşı yaptığı hataları fark etmezse evlilikleri bir son bulacak. Nuh ya sonunda ölecek ya da Nuh sonunda Cemile'den boşanıp ondan uzaklaşacak. Yani bundan sonra daha da heyecanlı bölümler izliyor olacağız. Peki sizce Zeynep'in kimi tercih etmesini istersiniz? Mehdi'yi mi yoksa Barış'ı mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Mehdi kızı için canı pahasına her şeyi yapmaya hazır ve bu yüzden kızının Zeynep ile kalmasını istemeyecek. Mehdi Benal'in nereye gittiğini öğrenmeye çalışacak. Daha sonrasında Benal'e yaptıklarının hesabını teker teker sormak isteyecek. Diğer taraftan Barış'ın dayısı da Sultan'a olan aşkından Barış'a bahsetti. Barış dayısının duyduğu aşka hayran kalırken dayı artık bu düşüncelerini Sultan ile paylaşmak isteyecek. Sultan ise Barış'ın dayısına tamamen aşık olmuş durumda. Fakat bunun ortaya çıkmasından çok utanıyor hem de üzülmekten korkuyor. Ama dayı bunu dile getirirse Sultan kalbinin sesini dinleyip ona karşılık verecek. Zaten herkes dayının sultana olan davranışlarından birbirlerine aşık olduklarını anlıyor
Fakat bu evliliğin gerçekleşmesini istemeyen yine Özlem olabilir. Diğer taraftan Zeynep ve Barış'ın aşmaları gereken zorlu mücadeleler vardır. Zeynep ve Barış bu zorluğun üstesinden gelirse aralarındaki sevgi bağı daha da güçlenmiş olacak. Ama Zeynep terk edilme korkusuyla ağır bir depresyon geçirecek. Doktora gidince bu onun atacağı en önemli adımlardan birisi olacak. Çünkü Zeynep hayatı boyunca büyük hatalar yaptı. Hayatında mutlu olamayan Zeynep bu adım sayesinde çok iyileşecek. Zeynep hep ailesine, çevresine ve hayata karşı kendisini suçlu görüyor. Bu suçluluk duygusu Zeynep'e çocukluk zamanından kalmış. Zeynep'in üzerine çöken bu suçluluk duygusu hep karşısına çıkmakta ve onun yanlış kararlar almasına sebep olmakta. Buna Zeynep'in Mehdi'ye hep yardım etmesi örnek gösterilebilir. Bu anlattıklarım Zeynep'in doktor hanım ile olan görüşmelerinde ortaya çıkacak. Bu görüşmelerde Zeynep hep geçmişin yükünü omuzlarında hissedecek. Çünkü Zeynep için bunları yaşamak kadar hatırlamak da bir hayli zordur. Bu yüzden Zeynep'in tüm yaşamını anlatması biraz zor olacak. Ama sonrasında Zeynep kendisini güvende hissedecek. Bunun üzerine Zeynep tüm hayatını doktor hanıma anlatacak. Emine ise kendi ayakları üzerinde durmayı başaracak. Savaş, Emine'ye her konuda destekte bulunacak. Ama Emine karşılıksız yapılan yardımları kabul etmeyecek. Çünkü Emine artık kendi ayakları üzerinde durmaktadır. Emine kimseye minnet etmeyerek iyi bir karar aldı. Emine ne Nermin Hanım'ın parasına güvendi ne de Barış ve Savaş'tan bir yardım istedi. Emine böyle davranarak kariyerindeki ilk başarılı adımları adından atmış oldu. Önümüzdeki bölümlerde Emine zorlu bir süreçten geçecek. Bunun sonucunda da Emine gittikçe zenginleşmeye başlayacak. Sultan da kızının her zaman yanında durup ona destek olacak. Onların birbirlerine verdikleri destek onları daha da güçlendirecek. Faruk ise yakında yeniden dizimize dahil ediliyor. Emine zenginleştikçe Faruk fakirleşmeye başlayacak. Faruk fakir olduğu için herkes ona sırtını çevirecek. Faruk herkesin kendisini terk etmesi ile Emine'nin yanına dönmek zorunda kalacak. Ama Emine bir daha ona asla bir şans vermeyecek. Hatta Emine ve Savaş yakında sevgili olacaklar. Onların sevgili olması ile Sultan Ala buna çok sevinecek. Bunun üzerine Emine ve Savaş da yakında evlenecekler. Bugünkü analiz videomun da sonuna geldik. Bunun gibi videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.